Oturun, oturun. Ne o? Bakıyorum hiç sesiniz çıkmıyor. Türk sinemasının o en saf, en içten günlerini şöyle bir hatırlayın. Okul koridorlarında koşan öğrenciler, kürsüde ders anlatan öğretmenler, her sahnesinde ayrı bir hatıra, ayrı bir gülüş barındıran filmler. Ve elbette bu efsaneler arasında Hababam sınıfı özel bir yere sahiptir. O sınıfta öğrencilerin tüm haylazlıklarına rağmen nezaketini bozmayan, gözleri az gördüğü için tahtadaki yazıları burnunun ucuyla okuyan felsefe hocası Akil Öztuna'yı kim unutabilir ki? Bugün bizlerde tebessüm bırakan Akil Hoca'nın hayat hikayesi aslında bir imparatorluğun çöküşünden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzanan bir dönemin sessiz tanığıdır. Ancak bu hikayenin sonu yıllarca yanlış bilinen ya da gizli kalan bir trajediyi de beraberinde barındırıyor. Peki Akil Hoca neden öldü? Gerçekten bir deve mi onun sonunu hazırladı, yoksa ardında çok daha derin bir hikaye mi vardı? Akil Hoca ile ilgili videoya geçmeden önce videoyu beğenerek abone olmayı lütfen unutmayın. Akil Öztuna, sinema dünyasında tanınsa da hayatının büyük bir bölümünü vatanına hizmet ederek geçirmiş bir askerdi. 10 Ocak 1905'te Osmanlı İmparatorluğu'nun Ankara vilayetinde dünyaya geldi. Genç yaşta devletine hizmet etmeye başladı, idadi eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar Jandarma Teşkilatı'nın Sivil İstihbarat Biriminde görev aldı. Hayatının aşkı Jale Hanım'la bir ordu evinde tanıştı ve bu evlilikten Aytaç, Gültaç, Nurtaç ve Ertaç adında 4 evladı oldu. Kızı Aytaç Öztuna ise ilerleyen yıllarda babasının izinden giderek Türk dizi ve sinema dünyasının tanınan yüzlerinden biri olacaktı. Akil Öztuna'nın babası da tiyatro ve sinemaya meraklıydı. Belki de bu genetik miras Akil Bey'in emekli olduktan sonra sanat dünyasına adım atmasına vesile oldu. Önce çeviriler yaptı, ardından birkaç tiyatro oyununda rol aldı. Ve nihayet 70 yaşında 1974 yılında beyaz perdeye adım attı. İlk filmi Dövüşe Dövüşe Öldüler adlı sinema filmiydi. Bu süreçte usta yönetmen Ertem Eğilmez'le tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Arzu film kadrosuna dahil olan Akil Bey, hepimizin bildiği o unutulmaz karakterlere hayat vermeye başladı. Akil Öztuna'nın tüm Türkiye tarafından sevilen yapımıysa kuşkusuz Hababam sınıfı serisiydi. Felsefe öğretmeni olarak tanıtıldığı sınıfta dublaj hatası mı bilinmez, adı sonradan Akil Hoca olarak kaldı. Oturun, oturun. Ne o? Bakıyorum hiç sesiniz çıkmıyor. O, öğrencilerin muziplikleri karşısında sabırla duran, tahtayı görebilmek için gözlerini kısan bizden biriydi. Hababam sınıfı sınıfta kaldı ve Hababam sınıfı uyanıyor filmlerindeki performansıyla Türk sinemasının unutulmaz karakterleri arasına adını yazdırdı. Akil Öztuna'nın sonunu hazırladığı iddia edilen filmse 1976 yapımı Tosun Paşa filmiydi. Filmde Tellioğulları'nın reisi ve babası rolünü üstlendi. Çekimler İstanbul Kemerburgaz'da meşhur çöl sahnelerinin çekildiği bölgede gerçekleşiyordu. O günlerde sette herkesi sarsan bir kaza yaşandı. Söylentilere göre Akil Hoca çekimler sırasında deveden düşmüştü ve hemen hastaneye kaldırılmıştı. Uzun yıllar Akil Öztuna'nın ölüm nedeni olarak deveden düşmesi ve ardından gelişen iç kanama gösterildi. Filmin oyuncularından Zihni Göktay olayı şöyle anlatmıştı. Kemerburgaz çölünde deveden düştü, iç kanama geçirip öldü. Ölmeden önce hastanedeki sahnelerini filme bağladılar ki montajda boşluk olmasın demişti. Ancak yıllar sonra yönetmen Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez farklı açıklama yaptı. Toplum olarak dramatik hikayeleri sevsek de gerçek farklıydı. Akil Öztuna kalp rahatsızlığı nedeniyle deveden düşmüştü. Torunu Gaye Zeytinci sosyal medyada yaptığı açıklamada durumu netleştirdi. Dedemin deveden düşmesi doğru ama ölüm sebebi doğrudan bu düşme değildi. Set sırasında zaten rahatsız olan Akil Bey hastaneye kaldırıldı ve burada mide rahatsızlığı ve kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybetti demişti. Tüm bu şaibelerin gölgesinde Akil Öztuna 18 Kasım 1976'da 71 yaşında hayata veda etti. Naaşı 19 Kasım 1976'da Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy mezarlığına defnedildi. Sinemadaki kariyeri sadece 2 yıl sürdü ama bu kısa süreye 7 unutulmaz film sığdırdı. Akil Öztuna 70 yaşında kazandığı şöhretiyle askerlik disiplinini setlerin neşesiyle birleştiren nadir sanatçılardandı. Belki hayatı sette bir devenin sırtında aldığı talihsiz darbeyle ya da yorgun kalbinin durmasıyla son buldu.
Ancak bıraktığı miras yarım asırdır yaşamaya devam ediyor. Onu her Hababam izlediğimizde o masum bakışları ve sevgi dolu disipliniyle hatırlayacağız. Ruhu şad olsun.